beklettik sizi, kusura bakmayın, dostlar. Ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Canbulat'la huzurlarınızdayım. İpekciğim hoş geldin yayınıma. Merhabalar, hoş buldum Bilal abicim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Haberler sende vallahi. Kıbrıs'ta Vallahi asıl Türkiye'den. haber dur bir dakika boylarımıza aynı yapayım ayarları. Her defasında tembihlersin ama anca bu kadar Evet, biliyorsun. Ben pek internet üzerinden çok sen de bilirsin aslında. Çok yayın yapmam ama dur bakalım. evet. Oldu mu? Oldu, Bak güzel oldu. Güzel oldu. tamam Kıbrıs'ta hadi bakalım. Türkiye'den gidip gelen ünlüler arasında gezen sensin. Onların yakın arkadaşı sensin. Haberler sende. Neler var kim bilir? He? Vallahi şu anda haberlerden yani ne bekliyorsun mesela? Nasıl bir haber bekliyorsun? Biraz Herhalde sonra. yılbaşında. He. Ay, hadi sonra anlatalım onu. Önce konumuza gir bakalım. Ben de bilmiyorum konunun içeriği, bugün konuların ne olacak? Çünkü biliyorsun son dakikada yetiştim yayına. Unuttum değil, yani trafikten ötürü. Dolayısıyla böyle doğaçlama konuşacağız. Hani hazırlanmış yahut da aramızda konuştuğumuz bir konu yok. Evet, Martin bugün Konuların bize neler? selam verdi. Martin başlıyoruz. Merhaba. Sema Şener, Öncelikle Lara. bütün yayıncılara da buradan selam sevgilerimi yayını takip eden izleyicilere de selam sevgilerimi gönderiyorum. Kusura bakmayın. Evet, herkese selamlar. Güllü'den Teşekkür başlayalım ederim mı? Sıla, sağ ol. Hadi Güllü'nün başlayalım. Güllü'nün evindeki parkelere acaba, onun ayağı kaysın diye bir şey döküldü mü diye merak ediliyordu. Kimine göre Arap sabunu sürülmüştü, kimine göre bebek yağı dökülmüştü. Ayağı kaysın da aşağı düşsün diye bir tuzak hazırlanmıştı. Böyle iddialar vardı. Bilirkişi inceledi. O, parkeden numune alındı, laboratuvara gitti, incelendi. Hiçbir şey bulunamadı. Böyle bir şey yok, gelen raporda. Kayganlaştırıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadı. Sence bu mantıklı mıydı ya? Bir şey, döktüler de ayağını kaydırdılar gibi bir şey. Yani bana çok zaten Yani ilk konuşuldu. etapta tabii o kadar çok böyle kafa karıştıran bir şeyler oldu ki Evet, insanın tabii ki inanmaması imkansızdı. Aslında her zaman söylediğim gibi Güllü'nün oğlu o anda hazır cevap vereceğine düşünerek mantıklı bir şekilde olanı anlatsaydı zaten kafamızda bu şaibeler ve bu soru işaretleri de olmazdı. olmaz. Dolayısıyla yine söylüyorum, bence o yerdeki önce bir, Arap sabunu dediler. Sonra Evet, baby yağı var ya, bir baby evet, oil, o evet, döküldü dediler. Yani, açık konuşmak gerekirse ben açıkçası pek anlamadım. Sonra annem kayıp düştü dediler. Eee, Şimdi ben de hatta geçenlerde de bunu konuşurken sizinle dedim ki ya Bilal abi farz et ki yer kaygan değildi. evet. Peki bu yerin kaygan olmaması, onun itilmemesi yahut da kendi rızasıyla düşmüş olmasını ya da kaza olduğunu mu gösteriyor? Hayır, hayır. Ne? Hayır. Ya, bugün biraz evvel Emrullah Erdinç'in, canlı yayını vardı. Bir profesör katılmıştı. Ona bir göz attım. Evet. Ona bir göz attım. Ya, koskoca profesör bile diyor ki, şimdi bu rapor çok önemli. Bu gelen rapor o yerde Hıı. bebe yağı ya da, işte, Arap sabunu dökülmediğini gösteren bu rapor çok önemli. Yerin, parkelerin kayganlaştırılmadığını gösteren bu rapor çok. Ya, nesi önemli Allah aşkına ya? İşte, rapor geldi. Kayganla bir şey dökülmemiş oraya. Geçin atın o raporu, yollayın gitsin. Nesi önemli yani? Neyi gösteriyor bu bize ya? Yani o kadar saçma bir iddiadı ki zaten bu. İşte şunu bak söylemek istiyorum. Güllü'yü öldürmeye düşünen kişi, o pencerenin kenarındayken, camın kenarındayken Güllü'ye affedersin gelip poposuyla şöyle bir vursa zaten Güllü gider düşer aşağıya. Bu kadar basitken Güllü itse. zaten 52-53 kilo küçücük bir Evet, kadın öyle ya da görüntüsüne falan evet, ya da aldatmayın. Ya itse aldanmayın ben ya da omuz vursa düşer. Yere bir sıvı dökmenin planı filan bu o kadar saçma bir şey ki ve bu çok uzun bir iş. Bunun da garantisi yok. Yere sıvı döktün. O sıvıya basıp onu görmeyecek mi yere döktüğünü? Yerde bir sıvı olduğunu filan. Yani, bunu geçelim lütfen ya. Bu çok, eee bence de yani bu mevzu zaten uzadı ama ben bilmiyorum bir sürü raporlar çıktı diyorlar. Mesela bugün de, Seyhan Soylu'nun sayfasında gördüm. Evet. İzledin, baktın mı Seyhan'ın paylaşımlarına? Yo, bakmadım. Hı.
Ne var? Oraya da bakarsan o da raporları sunuyor sürekli. O da, işte, Ferdi Aydın'ın söylediklerinin, işte, ne bileyim, yalanlıyor. Ya, o da böyle bir şey yok diyor. Ferdi bunları uyduruyor falan diyor ama bu kadar şey de çok da doğru olamaz. Bilmiyorum, gene de söylüyorum, yani, bunlar bir iddia. Yani, sonuç itibarıyla emniyet birimleri daha net kararını vereceklerdir ama bazen hep söylerim ya, Bilal abi derim, bazen emniyet böyle durur, durur, durur. Ondan sonra, ansızın patlatır bir şeyi. Sen başından Sen beri ta konuyu kapandı bilirsin dosyayı. Aslında dosya dışarıdan devam ediyordur yani. tabii takip altındasındır. Bilemiyoruz. Tabii ki biz de göreceğiz yani. Ama bu konumuzu geçelim. Yani çünkü bu gerçekten artık şey oldu. Güllü vefat ettiği günden itibaren hep aynı konu ve aynı, tereddütlerle devam eden bir hikâye bu. Evet, bugün Güllü'nün vefatının 40. günü olduğunu da söyleyelim ve hâlâ çözülebilmiş değil. Güllü neden Teşekkür ederim Kaan Bey. Hıı. hâlâ, 40. günü bugün hâlâ neden vefat etti çözülebilmiş değil. Gözaltına alınmaması kızının, bir bakıma, şundan da kaynaklanıyor. Bu profesörün söylediği bir söz. Bugün Emrullah Erdinç'in yayınına katılan profesörün, aleyhinde bu kadar delil olmasına rağmen gözaltına alınmamasının bir sebebi de henüz daha, Hı. kesin suçlu olarak gösterilemez bir. İkincisi annesini kaybetmiş bir insan. Eee, dolayısıyla gözaltına alınıp da yarın bir gün, o suçlu değil diye ortaya çıkarsa, bunun bir de şey Hı. var yani, günah kısmı var bir de. Pardon, bir saniye, bana soruyorlar nerede program diye. Bilal abi, bir saniyenizi rica edeceğim. Tamam. Bilal Özcan TV YouTube'da yazıyorsunuz. Buradan da yazayım zaten. Lafınızı balla böldüm. Diyorum. Yani bir de annesi ölmüş kız, annesini kaybetmiş kız. Sen bunu gözaltına alırsın. Yarın bir gün, eee, bunun suçsuz olduğu da ortaya çıkarsa gözaltında boşu boşuna tutmuş olursun. Hı. Kesin delil olmadan savcı, bu konuda kızıyla ilgili bir karar almıyor. Bu konuda çok, dikkatli davranıyor denildi. Peki, senin dediğini yapalım, geçelim bu konuyu. Geçelim mi? Yani, bence daha güzel konular var artık çünkü diyorum ya, şaibeli bir konu hakkında, hani, yorum yapıp, kendimizi yıpratmamızın anlamı da yok. Bu kadar şey söyledik. Bakın TikTok'ta yayınlar vardı daha Güllü öldüğü an itibarıyla. Evet. Herkes bu olayın kaza olmadığını ve cinayet olduğunu söyledi. Hep böyle tartışmalar, işte, 2 taraf bir arada, birileri diyor ki kazalar düştü, bir taraf diyor ki şöyle böyle. Yani, sonuç itibariyle böyle bir şey yok. Ama emniyet bilecek, biz de dinleyeceğiz, bilmiyoruz ki biz de. Bunlar bir iddia yani. Bu da bizim fikirlerimiz. Öyle söyleyeyim. Çok doğru söylüyorsun. Peki, Hande Ben Erçel'e de baştan inanmadım. Hıı. baştan inanmadın. Pembe sana çok Ben yakıştı. inanmadım. Ben inanmadım. Niye yalan söyleyeyim? Çünkü bakın, eğer Evet, oğlu gerçekten deseydi ki, "Evet, doğru, ben, işte, oradaydım, buradaydım." Tamam, tamam, annem beni bekliyor, gideceğim dedi. Konuyu kısa kestirip attı gitti. Ne oldu? Bir şaibe uyandı. Soruyor, gazeteci ona, "Siz neredeydiniz?" diyor. evet, neredeydi? Cevap yok. Şaibeli, ne bileyim, böyle bir acayip acayip yanıtlar. O yüzden dolayı açıkçası ben de inanmamıştım, öyle söyleyeyim. Evet, doğru söylüyorsun. Pembenin sana çok yakıştığını söylüyordum biraz evvel. Ay, öyle mi? Teşekkür Evet, ederim, sağ olun. Çok mersi. rica ederim. Hande Pembe Erçel'e en sevdiğim renk aslında. Yani bunun yaşla da alakası yok biliyor musun Bilal abi? Pembeyi seviyorum ya. Benim, biraz romantik düşünceli bir kadınım ben. Bu renk ruhumu açıyor. evet. Mesela beji hiç sevmem, toprak tonlarını sevmem. Çünkü ben Boğa burcuyum. Boğa burcu da gerçekten toprak tonlarını çok giymez. Yani mutlaka yükseleninde bir aslanlık falan vardır. Çünkü aslan yahut da yay burcu da öyle bakın. Yaylar, aslanlar ve yengeçler, bir de oğlak. Toprak tonu, kahverengi çok sever. Bülent Hanım hiç sevmez. Evinde kahverengi hiçbir şey bulamazsınız mesela. Nefret eder kahverengiden. Nelly de Manzano, Arjantin'den özel üyem Nelly de Manzano geldi, bize selam verdi. Sana da selam verdi, bana da selam Çok verdi. Nelly teşekkür de Manzano. ederim. Hola, Sağ hola, olun. hola. Hola. Dilek Şenyurt'u gördüm demin. Almanya'dan Frankfurt'tan özel üyem. Dilek Şenyurt burada mı? Dilek Şenyurt'u görür gibi oldum sanki. Yusuf Dündar burada mı? İstanbul'dan özel üyem Yusuf Dündar.
Samiye Yüksel aramızda mı? Samiye Hanım, o da benim özel üyem. Ve Delfina Dimasio Şili'den. Delfina Dimasio Şili'den burada mı? Herhalde daha sonra videoyu izleyecek Güney Amerika'dan. Ama demin Dilek Şenyurt'u ve Nelida Dimanzano'yu gördüm arkadaşlar. Peki, hepsine selamlar. Hande Erçel'e geçiyorum. Hande Erçel Geç bakalım. Aşk ve Gözyaşı'nı Dizi sonlandı mı? evet, 7. bölümle 7. veda bölümden sonra bitti galiba. 7. bölümle veda ediyor. Tutmadı, olmadı, başarılı olamadılar. Aşk ve Gözyaşı, Barış Arduç'la ikisi. Ancak 13 bölüm parasını ikisi de peşin almıştı. Barış Arduç bölüm başı 3,5 milyon liradan 45 milyon 500 bin lira peşin almıştı. Hande Erçel de bölüm başı 1 milyon 750 bin liradan anlaşmıştı ve o da 13 bölüm peşin almıştı. Şimdi bunlar paralarını peşin aldılar. Peki bir dakika, bir saniye. 1 milyon 7 750 bin lira. Tamam, Hande tamam. Erçel'in. 7. bölümden sonra bitti. Kaç bölümdü bu? Yani 13 bölüm peşin aldılar. 13 bölüm Tamam, o peşin zaman yarısını aldılar. iade etmesi lazım. Ne oldu? Konumuz ne? Çok merak ettim. Konumuz bu. Parayı yayınlanmayan bölümleri, oynamadıkları bölümlerin parasını iade etmeleri mi lazım? Yoksa yapımcı vermiş onlara, niye iade etsinler? 13 bölüm anlaşmışlar. Parayı da peşin Bilal abicim, tabii ki iade etmesi lazım. Etik değil. Yani sen şimdi 14 bölümlük bir dizinin yarısını yaptın ama parayı peşin aldıysan, olmayan şeyin 13 bölüm. ama yarısını iade etmek durumundasın, etik değil. Ama tabii ki bu yapımcıyla dizideki oyuncunun arasında kalmış bir şey de olabilir. Mesela bundan sonra başka bir dizi için bir sözleşme yapar, atıyorum. Evet. Çünkü ben daha önce yaşadığım için biliyorum. Ben de böyle bir uydu kanalında daha önceden sözleşmeli bir program yapıyordum. Derken uydu kanalı Rütük tarafından kapatıldı. Ceza aldı. Daha doğrusu öyle böyle de değil. 2 ay ceza aldı. Bu sefer Evet. patron bize dedi ki ya dedi işte bizim dedi lisans Almanya'dan İpekçim biz verdik. Bu paramızı dedi mümkünse dedi. O zaman ilk zamanlar böyle çalışıyorduk. Sonradan biz televizyon kanalında işte şu saatler diliminde program yapacağız. Bu kadar ödeyelim mi dedik. Biz kendimiz ödüyorduk program yaparken. Sonradan değişti. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra 6 ay oldu. Kanal açılmadı. Evet. Adamcağız bize dedi ki işte bekleyin 2 ay sonra açılacak, 3 ay sonra. Uzun lafın kısası kesinlikle ve kesinlikle program devam etmedi ama ben parasını kendisinin sevgili Hakan Ceray, TR1 kanalının sahibi iade ettim parasını. İade etti. Ama şimdi bir dakika. Burada Hande Erçel İade ve ettim Barış ben parayı. Arduç'un Baktım ki açılmıyor kanal, iade ettim. Hande Erçel ve Barış Arduç'un yapımcıyla mutlaka bir sözleşmesi var. 13 bölüm parayı peşin aldık. Teşekkürler Nuray'a. Diziden 13 bölüm parayı peşin aldık diye bir sözleşme imzaladılar. İki taraf da imza attı ve yani eğer dizi devam etseydi bu parayı tabii ki onlar hak etmiş olacaklardı. Ancak sözleşmeye göre aldıkları için ve imzalar da atıldığı için burada onların bir kabahati yok ki. Yapımcı dizi Merhabalar tutursaydı. Anar. Anar da burada bu arada. Selamlar. Bülent Anar Hanım'ın selamlar. makyajcısı Anar. Yapımcı iyi yapsaydı da diziyi, senaryoyu güzel yazdırsaydı da tuttursaydı diziyi. Burada Hande Erçel'in, Barış Arduç'un kabahati var mı sence dizinin tutmamasında? Yani bence asla öyle bir şey düşünmüyorum. Yani dizinin tutmamasını onların ya bazen kötü enerji olur, negatif enerji olur. Bazen dizi izlenir, bazen dizi izlenmez. Biraz bunun yani oyuncularla da alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani onlarla da alakalı bir durum değil. Tutmayabilir. Belki daha üstün seviyede bir dizi vardır. İnsanlar ona kanalize olur. Belki de dizinin içeriğindeki olan konu başka dizilerde mevcut değildir. Daha böyle göze çarpıcı, insanları etkileyici, yüreğini titreten, ne bileyim işte biliyorsun ben sana daha önce de söyledim Bilal abi, ben çok dizi izlemem. Niye Evet. biliyor musun? Ben çok duygusal bir insanım, Boğa burcuyum. Çok böyle 1-2 defa sinemaya gittik. Hatta çok ismini vermeyeceğim ünlü bir arkadaşımla. Ya dedi İpek seni ne zaman sinemaya götürsem sen sinemada uyuyorsun. Alaska Frigo söylüyorsun uyuyorsun dedi. Bir daha tövbe seni götürmeyeceğim dedi. Neden dedi? Yıllar önce Mavi Deniz diye çok acıklı bir filme götürdü. Ağladım, ne gereği var? Niye kendimi üzeyim ki ben? Benim böyle bir fikrim var. Felsefem farklı benim. Ben hayatta seyretmem.
Sonu hüsranla bitecek olan şeyi kendimi üzüp de niye ben hücrelerimi, olumsuz enerjiye çevireyim, vücudumun hücrelerini? Haksız mıyım? Evet, sen de kendine göre bir, kendini koruma altına almışsın böyle yaparak. Ben bu arada sakın izlemeyin falan demiyorum, saygı duyuyorum. Ben izlemiyorum, öyle söyleyeyim. Anladım. Şimdi Hande Erçel vermesin mi diyorsun? Barış Arduç, Hande Erçel parayı vermesin mi yapımcıya? Oynamadıkları bölümlerin parasını geri iade etmesinler mi? Etsin, Etsin mi diyorsun? etsin. Etsin diyorsun. Evet, etsin, Peki, Hande Erçel ve etsin. Barış Arduç, İpek'e göre bu parayı hak etmiyorlar. Fazlasını iade Ama tabii ki etmeleri Bilal gerekiyor. abi, yapımcı ne der bilmiyorum yani. Yapımcı belki de almaz. Demin dediğim gibi başka bir program, başka bir dizi çekecek. O parayı o diziye kullanabilir. Atıyorum mesela 3.000.000 alacaklarsa 14 sete, Evet. işte bu kadar sizden alacağımız vardı, bunu alın diyebilir. O aralarında olan bir konu. Ben zannetmiyorum ya bu kızcağız da verir yani. Öyle bir ben şimdilik vermemiştir. Mutlaka ki o, verecektir. Ben öyle düşünüyorum. Öyle bir kız değil yani. Hande Erçel'in zaten 10 Bilal milyona abi bir şey ihtiyacı yok. söyleyeceğim ya. Tabii. Senin bu yayınında, Evet. eee, gerçekten, şeyin yok mu? Yani yönetenin yok mu yayınını? Nasıl? Yani şey, Yayını anlamadım. yöneten yok mu? Mesela Yok. alttan bak mesela M.A yani abuk subuk yazılar falan. Bir de demezdim Pinokyo. Benim burnum küçücük. Tüh. Ya onlara çok takılma sen, Baksana onlara neler bakma. yazıyor Sen ya. bana bak, sen bana Ne bak. olursun. Yazılanlara bakma. Yazılanlara Bakıyorum daha sana sonra bak. YouTube'da bakabilirsin. YouTube'da daha sonra Söyle. YouTube'da onları görebilirsin. Tamam daha Yayın sonra boyunca neler engellersin bir daha da yazıldığını. giremezler. Onları Hımm. ben kontrol ediyorum. Gördükçe kaldırıyorum zaten. Moderatör diyorsun. Moderatörlere de Sonradan, evet, moderatör dedim ama sonradan giren insan bunlar zaten. Bakın Ümran Hanım falan, Sıla'yı falan daha önceki yayınlardan görüyorum hep. evet, Yani seçeceğim. çoğu biliyor yayını zaten geliyor. Bir tane moderatör, atayacağım. Onu düşünmeye bir türlü fırsat bulamadım. Peki, şimdi Hı. İbrahim Tatlıses'i oğlu Ahmet Tatlı, babamın akli melekesi yerinde değil. Kendisi, işte, 72-73 yaşında artık, zaten hasta, eli ayağı tutmuyor, ve parasını, servetini idare edemiyor. Elindekini yiyecekler babamın parasını, malını, mülkünü filan diye bir, dava açmıştı. Babasının, Hı hı. akli melekesinin yerinde olmadığının tespiti ve ona bir vasi atanması konusunda, babasının yerine banka hesaplarını filan birisinin yönetmesi konusunda. O dava Hı. 3,5-4 senedir sürüyordu ve nihayet, sonuçlandı. Mahkeme İbrahim Tatlıses'e hak verdi. İbrahim Tatlıses aklı başındadır. Kimseye ihtiyacı yoktur şeklinde. Ve İbrahim Tatlıses de bugün bir açıklama yaptı. Eee, Benim servetimi, benim işlerimi benden başka hiç kimse yönetemez. Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım Hı. boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir dedi. Geçen gün de oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırmıştı. Uzaklaştırma kararı Ne aldırmıştı. oldu sonra o kelepçe çıktı mı? Duruyor. Mahkeme kararıyla takıldı. Kaç ay süreyle takılacağını Ahmet de açıklamadı. İbrahim Tatlıses de açıklamadı kaç ay süreyle kalacağını. Ama bu kelepçe Hı. takıldığı zaman en az bir ay, biliyorsun uzaklaştırma bir aydan başlıyor. 2 ay da olabilir, 6 ay da olabilir. Ne diyorsun İbrahim Tatlıses, eee, parasını, malını, mülkünü kendi yönetebilir mi yoksa kadınlara, kızlara yedirip İbrahim bir defa son derece zeki bir adamdır. Belki bu yaşadığı operasyonlardan sonra, Evet, ne kadar da beyninde hasar oldu, şuydu buydu, unutkanlık var, işte, ne bileyim, omuriliğinde sıkıntı var deseler de ben İbrahim Bey'in gerçekten dürüstçe söylüyorum size, çok akıllı bir adam olduğunu biliyorum. evet, Kendi parasını kendi yönetebilir. Kimsenin aklına fikrine İbrahim Bey'in ihtiyacı yok. Yıllar önce, buradan da selam gönderiyorum kendisine, yıllar önce, bundan 25 sene önce beni ilk keşfeden insanlardan birisidir İbrahim Bey. Eğer ben gerçekten böyle bir program, astrolojiyle ilgili bütün kanallarda evet. program yapıyorsam, geceleri de yayın yapıyorsam halka, dolayısıyla İbrahim vesilesiledir. Çünkü beni ilk keşfeden odur. Eskiden bilir misiniz bilmiyorum, 4. Levent'te Tatlıses TV, altında bir kebapçı vardı meşhur, böyle, Bilmez miyim? kebaplarıyla. Kendisinin kebapçısı vardı ya, hatırladınız mı? Bilmez miyim? İbrahim Tatlıses beni oraya Evet, davet he. etti. Onun Evet, üzerinde de bizim stüdyo vardı. Ben ilk böyle bir Show TV'nin genel müdürü o zaman beni götürdü tanıştırmak için.
Gittiğimde İbrahim Bey'le yüz yüze geldiğimde o zaman daha bu konulardan çok böyle uzaklardayım. Hiç, ilgim yok ama 6. hissim hep kuvvetliydi zaten böyle bir şeyim. Yani psikik güçlerim çok yüksekti. Bunu değerlendirmem için aslında bana vesile olan insandır. Gittiğimde bana dedi ki, Evet. "Böyle bir şey olamaz ya." Gerçekten, arkadaşım, ismini vermeyeceğim arkadaşım genel müdürdü Show TV'de. Yardımcısıydı, özür dilerim. "Ya," dedi, işte, dedi, "İbrahim Bey, İpek'in gerçekten biz size" dedi, "bir fal baksın." falan. Öyle amatörce elime aldım. İbrahim Adamcağıza bir Tatlıses'in şeyler falına söyledim. baktım deme. Falına mı Evet, evet, baktın? baktım, baktım, baktım. Baktım. Ne Hatta gördün, ne o dönemde gördün? Ayşegül hayatına girmek üzereyken baktım. Çok yıllar oldu be Bilal abi, hatırlamıyorum inan. Yaştan dolayı da unutkanlık var bende. Sonra bana dedi ki, o zaman tabii Rütük'ten yasak değil bu programlar. "Ya," dedi, "ben bayıldım." dedi, "ya, her şey bu kadar doğru olamaz. Kimse bilmiyor ki hayatını. Hani, yanındaki kıza da soramıyor, sen mi bir şey anlattın diye. Çünkü o da bilmiyor ki kimseye söylememiş bu olayı. Sizin dedim böyle böyle çocuğunuz olacak sarışın dedim işte renkli gözlü bir kız görüyorum falan. Ya dedi işte dedi böyle bir şey olamaz dedi. Sonra Elif dedi ki bebeği diyerek gördün. buradan Bu şoförümle Elif kızı gördün. Bu kız efendim Ayşegül'den olan kızın a doğacağını mı gördün? Ayşegül'le evli değildi ki onları o zaman. söyledim. Evet, o zaman söyledim Bilal abi. İnan Evli bak. değillerdi. Yayına da bağlanabilir yani çok eski. Hatta bir elemanı vardı onun. Bütün Evet, işlerini görürdü Engin diye. Engin dedi al İpek'i dedi D&R'a götür dedi. Beni aldı Engin D&R'a götürdü. O zaman Rütük'ten yasak değil. Tarot kartları alsın dedi. Yayın yapsın. Her akşam saat 8 ile 10 arası yayın yapıyordum. Hatta bir kadın daha vardı. Ya bizle birlikte program yapan o bayanın adı neydi? Soyadını unuttum. Tuğçe. Böyle çantalar, renkler. Seda Hanım'ın Kanal D'de de programında konuk oluyordu hep. Tuğçe bir şey işte, unuttum ismini. bir O da şey vardı bizim soracağım. kanalda. Bir şey He. soracağım. Sen İbrahim Tatlıses'le Ayşegül Yıldız'ın evleneceğini mi gördün? Evet, evet. Ben dedim ki sizin bir birlikteliğiniz var ama bunu kimse bilmiyor. Siz Bilmiyorlar. aşık olduğunuzu evet, size aşık, siz de aşıksınız ama duygularınızdan emin değilsiniz dedim. Nasıl birisi bu? Tarif et dedi. Evet. Ya yıllar geçti Bilal abi şimdi uydurabilirim de yani. Bunu söyledim işte, bu formatı anlattım yani. İşte 2000 ev yılı, çocuğun 2000 yılı, olacak falan. 2000, Sonra dedi ki bu nasıl olabilir dedi. 2000 yılı. 25 sene Ben önce. de dedim ki yıllar geçti. Ben de dedim ki siz dedim evleneceksiniz, çocuğunuz olacak. Sonra derhal dedi Engin'e götür İpek'i diye her akşam burada yayına başlıyor. Yani benim önümü açan İbrahim Tatlıses'tir. Yıllar önce Tatlıses TV'de program yapar bir de o zaman ben obezim. Beni de çok sever. 100 kiloların üzerindeyim. Aşağıda da kebapçı var ya. Sürekli ben kebap söylüyorum. Yukarıda çalışıyorum. Yok 4 lahmacun, işte yok Adanalar. Uf. Sen dedi kanala zararlısın bu aralar dedi bana. Ama beni çok severdi. Yani sonra ben tabii ki istemeyerek ayrıldım. Niye diyeceksin? İhanet değil bu. Daha değişik kanallardan, İstoç tarafındaki kanallardan programlar gelmeye başladı. Lisans yurt dışı. Çünkü o sırada Rütük'ten yasak başlayınca hep lisanslı Fransa, Almanya, Belçika olan lisanslı programlara girdi. Evet. Rütük'ten ceza yemeyeyim diye. Çünkü bir dönem bir baktım 2 ay çalıştım. Bütün para Rütük'ten ceza ödedim. Bir de beni buluyordu Rütük. Artık Rütük başkanı da beni tanıyordu. Ankara'dan arıyordu. Yine bu hafta bu kelimeyi kullanmışsın. İpek sana söyledik bunu kullanma. Evet, 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 evet. Peki, İbrahim Tatlıses, İbrahim Tatlıses, şimdi mahkemeden müjdeli haberi aldı, müjdeli cevabı aldı. Burada merak edilen Ahmet Tatlıses'in kolunda, bacağında, ayağında o şeyin, elektronik kelepçenin daha ne kadar kalacağı. Allah yardımcısı olsun Ahmet Tatlıses'in diyelim. Biz bir başka konuya geçelim. Aslında Afra ve Mert'le ilgili de konuşacağız seninle ama onu biraz sonra konuşalım. Ama ben hep onu biliyorsun yayının hep sonlarına doğru anlatıyorum onları. Evet, e Son gelişmeleri bilmiyorum. Her zaman biliyorsun benim, söylediğim şeyi. Onları birbirine çok yakıştırdım ama yayının sonunda anlatacağım. yayının sonunda anlat. Bu arada Afra Yani yayının sonlarına doğru aslında başka, konularımız da var. Tahmin tabii, tabii, ettiğim konular sanıyorum. Onları da bir hallettikten sonra yayının sonuna doğru mutlaka anlatacağım bunu da. tamam. Dün akşam bir, ödül töreni vardı. Bir derginin ödül töreni vardı. Bir kadın dergisinin, Aylık Kadın Dergisi'nin ödül töreni vardı ve Serenay Sarıkaya'ya yılın, kadın oyuncusu ödülü verildi. Serenay Sarıkaya 2025 senesinde yani bu sene
hiçbir dizi Hıı. çekmedi. 2024'te çektiği Netflix dizisi yayınlandı. 2000 Netflix dizisinin 2. bölümü yayınlandı, bu Hı. sene. Onun dışında kendisinin zaten bir açıklaması vardı. "Ben bu sene çalışmayacağım, dinleneceğim, sene sonuna kadar dinleneceğim, seneye güzel projelerle olacağım." diye. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonundan dolayı bu ödülü aldığını düşünmemizi istiyor ödül verenler ve Serenay Sarıkaya ama sadece bu sene kamera karşısına bir kere Akbank reklam filmi için geçti. O da çok büyük para aldı zaten. Ama öte yandan dün geceyi sana soracağım da şu girişi yapmam lazım. Öte yandan bu senenin dizisi, bu senenin flash çıkış yapan dizisi Uzak Şehir ve Uzak Şehir'in başrol oyuncularından erkek olana Ozan Akbaba'ya dün gece Serenay Sarıkaya'nın ödül töreninde ödül verildi. Yılın erkek oyuncusu. Sabah Yılın, Instagram'da yılın, gördüm. bir 1-2 dakika, tane bir böyle dakika. sitede gördüm. Tamamlayacağım. Yılın erkek oyuncu Heh. ödülü verildi. Ama onun partneri olan Uzak Şehir dizisini, Uzak Şehir dizisi yapan, milyonlara sevdiren partneri olan eş oyuncusu Sinem Ünsal'a hiçbir ödül verilmedi, çağrılmadı. Orada kadın dergisi Çok büyük bir yanlış yapıldı kadınlara ona. ödül verildi. Evet. Bak diziyi izlemem. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun diye soracağım sana. Yani ben, öncelikle ödül töreninin resimlerini gördüm. O Serenay'ın o hareketleri bir defa sen koskoca bir ödül törenine gidiyorsun ve o kadar kendinden emin ki o ödülü de alacağından emin. Ya, ben bilmiyorum ayağında o terlikler, o gayri ciddiyet, o elbiseyi sürekli yerlere böyle çekmesi, aşağılara indirmesi falan, siyah bir kıyafet. Sonra çıktı, işte, bir şey verdiler böyle B harfli bir şey tutuyordu. Yine orada da baktım yine böyle eteklerini aşağı indiriyor. Böyle, yani alelade gelmiş bir hâli vardı. Bence Sinem ödül almalıydı. Kesinlikle burada bir haksızlık var. O kızı öyle, o şekilde göndermeleri hiç hoş olmadı. Bu da benim naçizane fikrim. Evet, Sinem Ünsal davet edilmedi bile geceye. Ozan, eee, onun bir partneri çağrıldı ve ona ödül verildi. Sinem Ünsal'a ödül verilmedi. Teşekkür Ozan ederiz. Akbaba'ya verildi. Şeyi dedin, demin bir cümle söyledin. Serenay Sarıkaya ödül alacağını biliyordu dedin. Hakikaten Ben masada onun bilmese öyle o rahatlıkla gitmezdi yani. Bakın ne diyorum size gayet rahatlıkla gitmiş. Sıradan bir kıyafetle. onun ödül Ben ödül anonsu alacağım. Şahsen gider bir modacıya kıyafet diktiririm yahut ne bileyim hadi ona da mı değil. Giderim bir Nişantaşı'na düzgün bir kıyafet alırım. Ya o terlik nedir yani bu gayri ciddiyet. Ben beğenmedim bilmiyorum bu benim fikrim. Onun ödül anonsu yapılırken, ödül anonsunu bir bayan yaptı. Serenay Sarıkaya'yı çağıracak. İsim vermeden İzledim, met ediyor. Serenay Sarıkaya izledim. kalkmaya hazırlanıyor. Kendisinin çağrılacağını biliyor, ödül alacağını biliyor ki bu bir aslında bir olmaması gereken bir şey. Hiçbir ödül töreninde, dünyanın hiçbir yerinde önceden haber verilmez. Sen ödül alacaksın, bu gece gel bize davetli olarak katıl diye. Bir Türkiye'deki ödül törenlerinde bu rezalet var maalesef. Yan oturuyor oradan kolay çıkmak için. Görüyoruz videoda. Gördüm. Ondan sonra Yani masaya kanalize değil. Masada herkes böyle otururken o böyle yan evet, oturmuş. evet ve Gördüm, gördüm. ve kendisinden bahsedildiğini anlıyor. O aynı zamanda çok iyi dans ediyor diyor sahnedeki. Bu gülüyor filan böyle bir hareketler, jestler yapıyor. Yani olmadı ya, olmadı. Yani körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bir ödül töreni oldu. Yani Gördüm. ne yazık ki eee, dolu dolu bir şey değildi yani bu anlamda. Ödül törenleri çok daha ciddi yapılmalı ya. Yani ciddi olarak hak edene ödül verilmeli. Sinem Ünsal burada yılın kadın oyuncusu Artık ödülü maalesef verilecekse Bilal abicim öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beni bir gün birisi aradı. Dedi ki evet, sana dedi ödül vermek istiyoruz dedi. Dedim. Eee, astrolojiyle ilgili. Yahu dedim ben dedim Allah'ını seversen kim inanır buna? Yani şurada dedim 4-5 sene ara verdiğim bir şeyde uzun bir zamandan beri astrolojiyle ilgili bir şey yokum. Bu ödülü alabilmem için benim en azından bir televizyonda program yapmam lazım. Yok yok dedi sana dedi o plaket ödülü vereceğiz. Bunun için ne yapmam gerekiyor dedim. Öyle bir rakam söyledi ki bana aklın tabii. hayalin durur. Yani bazen artık bu ödüller parayla alakalı Bazen anlatabiliyor değil, muyum? Eğer çoğunlukla, maddi açıdan çoğunlukla, Heh, çoğunlukla. karşındaki o insanı doyurursan veriyor.
Evet, evet. Yani şimdi birkaç tane ödül töreni var. Bu dergilerin filan yaptığı. Bir de Hürriyet'in Altın Kelebek Çağırdılar beni, töreni. yurt dışına çağırdı. Benim bir arkadaşım var, Evet. Alper diye. Beni yurt dışına çağırdı. "Mutlaka gel, sana, işte, izle, bizle tatile gel, şuna ödül vereceğiz, buna ödül vereceğiz." diye. Ben gitmedim. Çünkü inanmıyorum ben, o hiç kimse hak etmeden o ödülleri alıyor, emin ol. Anlatabiliyor muyum? Para karşılığı. Pek çok ödül töreni para karşı. Zaten, saçma sapan isimler yaratıyorlar kendileri. Bir ödül töreninden 7-8 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon lira para kazanıyor organizatörler. Bütün Tabii ödüller ki. para karşılığı veriliyor. Yılın hamamcısı, hamam işletmecisi ödülü bile verildi yahu. Yılın kadın kuaförü, Verildi. yılın erkek kuaförü, yılın kebapçısı, yılın bilmem, oto tamircisi, oto servisi. Böyle saçma sapan. Onu duymadım bak, onu hiç duymadım, Var, oto var, yapıldı, tamircisini. yapıldı, yapıldı. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili de konuşacağız dostlar. Ancak, İpek Can Bulat'la ünlülerle ilgili birkaç konu daha var konuşmamız gereken. Fatih Ürek'le ilgili senin anlatacakların var. Lütfen ben sözü sana bırakayım, anlat. Öncelikle dün, Fatih Ürek'in hikâye sayfasında avukatının açıkladığı bir yazı vardı. Diyor ki, "Menajeri Mert ve aynı zamanda hastane başhekimi açıklama yapmadan lütfen bu konuyla ilgili yorum yapmayın." diyor. Ben de naçizane sadece Sevli, kız kardeşi, çoğu zaman böyle dönem dönem, işte, ne bileyim, sosyal medya üzerinden yazışmışlığım var. Çünkü benim bilirler çok eski arkadaşım olduğunu. Sevli'ye yazdığımda Sevli de, sadece Allah'tan ümit kesilmez, Allah'a emanet ama, şu an hiç uyandırılmadığını ve aynı zamanda Sevli'nin söylediği şekerinin ve ateşinin yüksek olduğunu söyledi. Biz hemen kız arkadaşımla birlikte girdik, internetten araştırdık. Beyinsel faaliyetlerin ve fonksiyonları düşük olduğu zaman mutlaka bu tarz, yani ateş yükselmesi ve aynı zamanda da, işte tansiyon çıkımı, ateş yükselmesi yahut da, işte, ne bileyim, bu tip, böyle metabolik birtakım rahatsızlıklar çıktığını söyledi. Şekeri yüksekmiş. Hatta merak ettim, dedim çünkü biz aynı gün tüp mide ameliyatı olmuştuk ama Fatih'in dönem dönem de zaten böyle insülinle ilgili problemi vardı. Hep konuşurduk. "Sana da, işte, gece krizler geliyor mu böyle 12'de 1'de?" falan derdi bana. Gelmez olur mu? Tabii ki de geliyordu. Yani, çok ortak noktamız vardır onunla. Çok, inanılmaz. Evet. Ama, ben sadece buradan gerçekten bütün tüm izleyenlere de söylüyorum. Fatih'i ben çok seviyorum. Sizler de biliyorum ki, duanızı ediyorsunuzdur. Fatih'e dua edelim. Başka hiçbir şey olmaz. Ve ben inanıyorum ki enerjiyle o ayağa da kalkabilir. Her şeyden Allah, her şey, Allah'a bağlı. Yani Allah'tan gelir. Ölüm de Allah'ın emri ama ben yine de ne diyorum? Ümit ediyorum sanki aniden kalkacakmış gibi. Yani beyinsel fonksiyonunun durması demek zaten, eee yaşantısıyla ilgili, kalbinin atışıyla birlikte onun yaşaması anlamına gelmez ama ben bu yorumların çoğuna da inanmıyorum. Ben sadece tekrar söylüyorum, dualarımızla ayağa kalkacak gibi geliyor bana. Şimdi, söylediklerin çok önemli olduğu için bir daha baştan ben tekrarlamak istiyorum. Sevgili Ürek, Fatih Ürek'in kardeşiyle, kız kardeşiyle yazıştın, mesajlaştın. Kendisiyle tanıştığın için zaten. Eee, Yok, gıyaben tanışıyoruz, yüz yüze tanışmıyoruz ama hep böyle yazışırız. Çünkü anladım, ben bir şey, yazarım astrolojiyle ilgili, alttan yorum yazar Sevli. Ya, yıllar önceden beri, ya 10 yıldır Sevli benim sayfamda. tamam. Şekeri yüksek dedi sana, ateşi yüksek Evet, dedi. ateşi yüksek, şekeri yüksek dedi. Organları korumaya çalışıyoruz mu dedi. Bir saniye Bilal abi, bir dakika bakayım yazışmalarımıza bakayım. Tam söyleyeyim sana. Merak ettim, neden ateşi düşünce şekeri düşünce demişim. Yazmış bana, böyle amin işareti göndermiş. Entübe hastalarda olurmuş. Allah'a teslim diyor. Teşekkür Evet. ederim, Allah razı olsun diyor. Dua ettiğimi söyledim ona. Bir gün iyi, bir gün kötü, yoğun bakımda ve uyandırılmadı henüz. Yani bize diyorlardı ya hani, bazı magazin sayfalarında da okuyordum, işte uyandırılmaya kalkmış da uyanmamış. Böyle bir şey yok. Yoğun bakımda diyor ve uyandırılmadı henüz. Organları korumaya çalışıyorlar, teşekkür ederim demiş. Şekeri, ateşi yüksek mi, düşük mü? Öyle mi demiş? Hangisi? Şekeri yüksek, ateşi yüksek. Şekeri yüksek, Yüksek. ateşi yüksek. Allah Ateşi yardımcısı olsun. yüksek, şekeri yüksek. Organları korumaya çalışıyorlar. Dedim mi? Öyle dedim mi? Organları korumaya çalışıyorlar. Var mı öyle bir laf? Bir dakika var.
Fatih Yürek'le ilgili Ateşi düşünce, şekeri düşünce Allah'a teslim demiş. Sevgili Yürek'le Evet, diyorum. evet var öyle bir evet var. Yoğun bakımda ve uyandırılmadı henüz. Organları korumaya çalışıyorlar. Evet, Yani Sevli bana böyle, hani, çok kötü bir enerjiyle bir şey söylemedi. Ben de umutluyum o yüzden. Öyle anladım. söyleyeyim. Hepimiz umutluyuz, hepimiz dua ediyoruz. Vallahi umutluyum ya. O çok iyi bir insandı gerçekten. Yani Çok, herkes kalbinin ekmeğini yer. Eee, çok, kimseye zararı yoktu biliyor musun? Kendi hâlindeydi çok, Fatih. Çok çok. canım arkadaşım benim. Çok. 2000 yok, 1994 senesinden beri tanıyorum. İlk artık zirveye oynamaya başladığı yıllarda o yıllar. Sen geç Albümü tanımışsın. Ben çıkarmıştı. 91'de tanıdım 21 yaşındayken. Anladım. Bize albümünü getirmişti. Star Televizyonu'nda paparazzi programını yapıyordum. Kasetini getirmişti yanında Sevgi ile beraber büyük bir heyecanla ilk albümünü bizimle tanışmaya ve, işte, bu sevincini paylaşmaya gelmişti. O zamandan beri tanıyorum. Hiç bugüne kadar kimseyle ilgili bir yanlışını duymadım, görmedim. Kötü bir haberini de yapmadık zaten. Hiç kimse yapmadı, farkında mısın? Evet, evet. Allah yardımcısı olsun. İnşallah iyileşecek. Dua edelim. İnşallah, inşallah. Bütün dualarım ondan yana. Ah, ah, keşke aramızda olsaydı. İnşallah, inşallah. Peki, hukukçular diyor ki, hukukçular şöyle bir çaba içinde, Hıı. aldatma sonrası boşanmalarda üçüncü tarafların Karşıda da üçüncü tazminat tarafların olayı. da bir dakika, Hıı. üçüncü tarafların da yani boşanmaya sebep olan, aldatılmaya sebep olan üçüncü tarafların da tazminat ödemesi gerekiyor. Bu konuda, yasa çıkarılsın, teklifinde bulunuyor hukukçular. Ne Hı. diyorsun? Ne diyorsun? Aldatan tazminat ödüyordu boşanırken. Kadınsa erkeğe, erkekse kadına. Ancak, aldatmaya vesile olan üçüncü kişi de tazminat ödesin deniliyor. Bugüne kadar üçüncü kişi hangi şartta tazminat ödüyordu biliyor musun? Eğer üçüncü kişi aldatılan eşin kişilik haklarına doğrudan zarar vermişse manevi tazminat talebi doğabiliyordu. Onun dışında üçüncü kişinin bir yükümlülüğü yoktu, tazminat yükümlülüğü yoktu. Ödemeli mi sence? Ödemeli. Öyle mi? O evliliği yıprattığı için, aynı zamanda o evliliğe zarar verdiği için bu işler tek taraflı olmaz biliyorsun. Hiç kimse kimseyle zorla birlikte olmaz, rızayla olur. Bu 2 tarafın da yaptığı aslında bir suçtur. Dolayısıyla bu 2 taraf da bence tazminat ödemeli. Yani aldatan taraf da, ona ortak olan kişi de bunu ödemeli. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bakalım? Vallahi ben bu konuda bir şey düşünmüyorum. Ben çıkacak sonucu bekliyorum. Bir gazeteci olarak tarafsızım. O öyle olsun, böyle olsun hakikaten Niçin diyorum. tarafsızsın? Ama Ama yanlış yani. Neden tarafsızsın? Taraflı olman lazım yani. yani, aslında bunu hukukçulara bırakıyorum. Çünkü bu iş, olay bazında değişir burada. Yani, her, Hı. dosyada başka değerlendirilir. Her dosyanın, şeyi farklıdır, şartları farklıdır. Her aldatılma, her ihanet. O yüzden şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Daha bir detaylansın, daha bir ilerlesin bu konu ama ben sana şunu sormak istiyorum. Hiç aldatıldın mı sen? Tabii ki aldatıldım. Ve bak Sence tahmin ettim. aldatılmayan kadın Tahmin var mı? Tahmin ettim. Bence bak Çünkü bir aldatılmayan öfkeyle kadın var yaklaştın. mı sence? Çünkü bir öfkeyle yaklaştın sen. O da cezalansın, bu da cezalansın diye yaklaşınca dedim ki başına bir şey geldi bunun. Aldatılmayan kadın, var mı bilmiyorum bu konuda da bir şey söyleyemiyorum Ya, ya. var yani ben şöyle söyleyeyim, bir defa, çok nadirdir diye aldatılmayanı düşünüyorum. Zeki olmak lazım. Yani ben yakaladım ama yakalamayan kadın varsa bilmiyorum. Yani çoğu kadın yakalamayabilir. Mesela ev kadınıdır, çoluğunla çocuğunla ilgilenir. Takip ettirecek gücü yoktur yahut zekâsı yoktur. Yani ben mutlaka bir şey araştırırım sonuna kadar. O Eyvah, konunun sonuna kadar araştırırım. Tabii. eyvah, eyvah. Yani buradaki bu konu aslında tamamen bir karakter meselesidir. Bence sadece aldatan değil, ona iştirak eden, bu olayı 2 kişinin birlikte yaptığı için, 2 kişinin de suçlu olduğunu söyleyebilirim. Bu tek taraflı olan bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Kıbrıs'ta nasıl bu oluyor bu konuyu işler? daha sonra ben başka bir zaman, ümit ediyorum ki yayın sırasında, hani, olacaktır. Birileri Evet, mutlaka çıkacaktır aldatılma konuyla ilgili. O zaman ben zaten detayını anlatırım ama, vay aldatanın hâline, öyle söyleyeyim.
Çünkü Sizler evrende hiçbir şey gizli kalmaz. Bakın er ya da geç ortaya çıkar. sizler ne Ben düşünüyorsunuz? aldatıldım, evet. Aldatıldım. Hem de bir şey söyleyeceğim. Erkek öyle birini aldatır ki seni. Senin sıfatlarında, senin vasfında olan bir insan değil. Nerede senden alt kademe birisi var, onu aldatır. Mesela ben, bana manikür pedikür yapan, benim Evet, kiracım, ne evet. bileyim, işte, meyhane kültüründen gelen, ilkokul mezunu, tam bunun zıttıyım ben. Bu tarz bir kadınla aldatıldım, öyle söyleyeyim. İpek Canbulat'tan itiraflar. İpek Canbulat, ünlü astroloji uzmanı, astrologların astrolojinin prensesi İpek Canbulat, kendi hayatından örnek vererek önemli bir toplumsal önemli bir konuya ışık tutuyor. Peki sizler de bu konuda ne düşünüyorsunuz? İpek Hanım gibi mi düşünüyorsunuz? Yani, sadece, aldatan kişi değil, onunla birlikte olan, ihanete ortak olan da tazminat ödemeli, manevi tazminat, ceza ödemeli mi diyorsunuz? Yoksa sadece aldatan ödesin, onun, Bir dakika, iles manevi tazminat değil, maddi tazminattan bahsediyorduk. İşin manevi boyutuna geçersek Evet, zaten ilahi adalet bu sistemi kabul etmez. yani manevi olarak rahatsız oldum diye maddi tazminat istiyor tabii. Öyle yani. Maddi olarak zararı varsa ayrıca bir de dükkânını da mı elinden aldı? Ne bileyim ben, işini de mi mani oldu? İşini de mi yıktı ihanet ortaya koyarken? O İhaneti daha bir ortaya koyarken ya, o daha o başka bir kişiden boyut. kişiye bağlı bir şeydir. Tabii canım, her şey olabilir. Yani diyorum ya, bakın, burada konu aldatmak, bu, sadece ilişki açısından değil, bir arkadaşını da kandırabilirsin. Bu da aslında büyük bir şey. Yani bu bir karakter meselesidir, az önce söylediğim gibi. Yani aldatmak, tamamen kişinin aslında kendinle alakalı bir sorunudur. O yüzden o aldatılan kişi, genelde kadın, aslında tam benim konum bu. Ben çünkü psikoloji mezunuyum. Tam beni anlatan bir konu. Yani ben bunu, ki yıllarca danışman, bana müracaat eden, beni TV'de takip eden insanlara yıllarca anlattım. Bu aldatılmak, bakın, Aşkın Kapışma kitaplarında anlattıklarında hep bu konuyu irdelerler, bu konuyla ilgili. Hiç bir gün aklına insanın gelir mi ben de bir gün aldatılacağım diye? Demek enerji o kadar kendini çekmiş ki, o kadar insana destek olurken insanın başına gelebilir. Ölüm gibi bir şey bu da yani. Her şey insanlar Bazı için. Ama dediğim gibi insan kendinde o eksikliği hissetmemeli. Yani ya da dememeli ki ben de işte aldatıldım. Acaba ben zaten korkuya kapıldığın an, sen zaten kendini değersiz hissettiğin an, yenilgiye uğradığın andır. Çünkü o senin suçun değildir. O tamamen bir kişilik ve karakteristik bir meseledir. Yani aldatan kişinin şahsi sorunudur o. O Peki kendi, bazı iç bazı dünyasında bunu yaşasın. Siz bazı yaşamayın. Ben burçlar bütün aldatılanlara söylüyorum. bazı burçlar daha kolay aldatılır diye bir şey var mı? Daha saf olur. Var mı öyle bir şey? Nasıl? Bazı burçlar daha kolay aldatılır, daha saf olur diye bir şey var mı? Hayır, ben Boğa burcuyum. Çok güçlü bir burcum. Hayatta beni kimse aldatır, aldatamaz diye bir şey yok. Sen de aldatırsın, ben de aldatırım. Hepimizin böyle bir gücü, potansiyeli var. Bu Yani bir ahlak ve karakter meselesidir. burçlar Dolayısıyla burçla ilgili değil bu. Bazı burçlar da çok aldatır diye bir şey söyleyebilir miyiz? va Heh, yok ya, öyle bir genelleme yapmak istemiyorum. Hayır, öyle bir genelleme yapamam. O yapamaz. zaman yanlış olur yani. Ama, biliyorum 1-2 burç var da yani yok, öyle bir genelleme yapamam. 1-2 burç var Yapamam. mı? 1-2 Var yani, var. var mı? Var. Peki, Sonra peki, söylerim, evet. peki sen, ceza kestin mi yakalayınca? Konuşmak Yani bu istersen, bir, konuşmak benim istersen. zaten ceza kesmeme çok gerek yok. Neden gerek yok? Ben bir iş insanıyım. Televizyonda yıllarca, milyonlarca insana program yapan, onlara destek veren, yardım veren bir insan olarak düşündüm ki değmez. Yani bir defa muhatap olacağım kişi, karakter ve tanıdığım bir insan. Yani diyorum ya, yani bireysel görüştüğüm bir insan. Kiracımdan bahsediyorum size ve aynı zamanda manikürcüm, pedikürcümden. Düğünüme gelen insan, eşime de enişte diyen insan. Bu kadar Hani olmaz ya. enişteci derler ya. Bu kadar Ya olmaz maalesef. ya. Bu kadar Evet. olmaz ya. Aman ya, bu kadar Evet. olmaz ya. Bu kadar Evet. olmaz. Onun için diyorsun ki aldatılmaya alet olan, Ay, katılan, kessinler, vesile kessinler. olan. Yani 2 taraf da ödesin. Ben davacı olmadım. Heh, Olmadım. Ben her zaman ne diyorum, enerjiyle ilgilendiğim için ben ilahi adalete, yüce adalete inanırım. Allah'ın da, bu olayda gerçekten derler ya, sana ne yaşattıysa aynısını yaşasın. Her iki taraf da yaşıyordur zaten, görürsünüz ya da duyarsınız.
her iki tarafta yaşıyordur diyor. Tabii. Evet. Bu konu aslında çok su kaldırır, daha Şeye çok benzedi bu konuşmak konu lazım. Bilal abi. Nedir canım? Hatırlar mısın? Bir şarkıcı vardı ya, kardeşti bunlar. Hatta eniştesiyle evlendi. Karaböcek Neşe miydi acaba Karaböcek. bu? Neşe Ha, Karaböcek, ha, Gülden Karaböcek. aynen öyle. Ya ben onlara da şaşıyorum. Onlara da şaşıyorum ben. Orada Neşe Karaböcek'in kocası Teşekkür ederim Hatice Hanım. Ne Gül dedin? Neşe Karaböcek'in kocasının çok büyük orada şeyi var, dahli var. Onun yüzünden oldu. Gülden Karaböcek'i kandırdı o. Gülden Karaböcek 10 Hıı. yaşındaydı. Gülden Karaböcek'i kandırdı eniştesi. Eee, Yani o konu, aslında, ilginç bir konu. Bir gün konuşuruz onu. Peki şimdi bizden Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir haberi bekliyorlar. Yarın Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu ile oynayacağı diziye başlıyor. Dizi yarın sete çıkıyor arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun canlandıracağı Çağla Öncü, avukat Çağla Öncü karakteri yarın ilk kez kamera karşısına geçecek ve yarın Abi dizisi, Aile Bir İmtihandır dizisinin çekimleri başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Hepsine bol şans diliyoruz. Sen geçen gün Afra Saraçoğlu ile ilgili bir bakım yapıyorum demiştin. Ben senden rica etmiştim. Bu kız bu dizide başarılı olacak. En son yayınımızda mıydı acaba bu? Yok, özel görüşmüştük. Bu kız başarılı olacak mı? Hatırladım ben, hatırladım. Yeni dizisinde Şimdi bu başarılı haftaki olacak mı? Yeni dizisinde bu başarılı olacak haftaki mı diye. bak dinle beni. Bu haftaki durumlarına baktığım zaman Evet, biliyorsun ki 5 Kasım'da, bir boğa dolunayı var. Dolayısıyla bunlar bir sıkıntı yaşayabilirler ve aynı zamanda bu biliyorsun boğa, akrep, aslan ve kovada mevcut evet, olacak. Bardağı taşıran böyle son damlalar, işte, ne bileyim, birtakım tartışmalar ya da, sabrın zorlandığı bir süreç. Bu işinle alakalı da olabilir bunların. Özel hayatlarıyla ilgili de olabilir. Çünkü birtakım insanların bunların üstüne gelmesi, bunların ilişkilerini onaylamaması, istemesi, negatiflik, ayrılsın, birlikte olmasınlar var, diyen çok bir var, grup var. Yani çok var, antiler. çok Anlatabiliyor var, muyum? çok var, çok. Hatırladın değil mi bunları? Evet, evet, Ha. evet, Şimdi biraz Afra sabırlı bir tip evet, ama Mert için aynı şeyi söyleyemiyorum. Biraz sabırsız. Yani Mert böyle düşünmeden de konuşuyor. Bazen kırıcı olabiliyor ilişkilerinde. Ne kadar da olsa bu Afra gerçekten birbirlerini çok seviyorlar ve zaten bunları evet, ayakta tutan birbirlerinin enerjileri ve birbirlerine olan bağlılık. evet, Bunların kopması yani beklemesinler sakın bunlar ayrılacaklar. Bunlar işte ne bileyim dizi bittik zaman yollarını ayıracaklar. evet. Kısa short time bir şey olabilir. Çok kısa. Anladınız mı? Çok Olmasın kısa. ya, ayrılık olmasın ya. Bir daha bak şu yıldızlara Allah aşkına ya. Yapma ya, lütfen ya. Çok seviyorlar onları ya. Biz de çok seviyoruz Çok onları. ama öyle yani. Nazardan olacak bir şey. Ömürlük bir şey değil bu. Onlar ayrılamaz zaten anlamadın sen. Bir negatif Ha, enerjiyle birlikte olabilir bu dönemde bir diyorum ya boğa dolunayı var. Bu 15-20 gün içinde bir şeyler yaşayabilirler. 5 Kasım'da başlıyor. Zaten 3 gün etkili olacak bu boğa dolunayı. Ama evet, ondan sonra da kalıcı faktörleri var. Yani şöyle söyleyeyim. evet, Afra ile Mert'in çünkü hiç kimsenin 2 kardeşin bile karakteristik özellikleri aynı olamayabiliyor. İkisinin de baktığım zaman karakterlerinde farklılık var. Böyle evet. Afra biraz daha sakin, içine kapanık bir tipi sembolize etse de Mert biraz daha böyle asabi, biraz daha böyle dominant bir karakter. Dolayısıyla ilişkileri de zaten hep ikisi de aynı olsa ilişki zaten devam eder mi? Etmez. Bir noktada bir kopukluk olur. Ben inanıyorum ki onların ilişkilerinde bunlar ki böyle düşe kalka belli bir zaman sonra zaten her zaman söylüyorum. Ben diyorum evlenecek bunlar. Sen ne dersin bilmiyorum. Heh, güzel, ağzın bal yesin. Evet, ağzın bal yesin. Ve Afra Saraçoğlu inşallah bu dizide çok başarılı olsun. Afra Saraçoğlu'nu herkes alkışlasın, herkes beğensin. Yani, lütfen sen de güzel enerji yolla. Hem İnşallah. Afra'ya hem Mert'e Yollamaz olur muyum? hem Yani Afra'ya ben hem Mert'e. bu konuştuğumuz herkes için güzel enerji gönderiyorum. Bakın, Evet, Güllü cinayetiyle başladık. Eğer evet. gerçekten cinayete dedim, özür diliyorum. Bu bir, yani iddia. Belki İnsanlar öyle diyor ya. anlatırlar. Hani Güllü'nün ölümüyle başladık. Acaba cinayet mi? Yine kafamdan diyorum ki gerçekten böyle bir şey varsa ortaya çıksın. Fatih ile Evet, ilgili yaşasın. Hep böyle pozitif, olumlu, hayat boyu hep böyle oldum. Her şeye hayat boyu pozitif baktım. İnan bana düşmanlık yapana bile ekmek verdim. Bana düşmanlık yapanı bile ayakta tutmaya çalıştım. Kötülük yapana bile hep iyilik yaptım. Allah da beni hiçbir zaman üzmedi. Ben enerji uzmanıyım. Her şeye geç de olsa mutlaka sahip olurum.
O yüzden hiç kimseyle ilgili kötü düşünmeyelim. Hiç kimseyle ilgili kötü, varsayımlarda bulunmak bile kötü bir enerji. O yüzden dolayı hep herkese duacı olalım. Göreceksiniz siz zaten ettiğiniz zaman o dua size yansıyacak. Enerji de bir yansıma metodudur. Onu da söylemek istiyorum. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Afra ve Mert'le ilgili gelecekte bir evlilik görüyor musun? Ben az önce söyledim, evet dedim ya. Hem Ama bu dizi pardon. içerisinde olamaz Bilal abi. Dizideyken zaten bunların evlenmesi olumsuz olur. Diziyi kimse izlemez. O zaman bunların özel hayatına sararlar. Yok ne zaman işte bu zaman evlendiler, ne zaman çocukları olacak? İşte ne olacak? Diziyi kimse izlemez ki. O zaman onların özel hayatına kanalize olur. Yapımcının da hoşuna gitmez. Geçtiğimiz yayınlarda da açıkladım. Özel hayatlarını niye şifre etsinler ki? Onlar için iyi olmaz ki. Sonuçta Olmaz. hepimiz para kazanmak için çalışıyorsak onlar da para kazanmış olmak için çalışıyor. Ama sonuçta bir birleşme görüyorsun, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Rica ediyorum, ne demek. Peki. Ne demek. Ben teşekkür ediyorum. Her şey gönlünce olsun. Sağ Salı ol. sallanır derler ama benim de en sevdiğim gün perşembedir. Enerjisi bol, huzuru bol. Tabii biraz boğa dolunayı olacak. Dolayısıyla kafalarınız karışık olabilir. Üretmekle ilgili kaygılarınız olabilir. İş hayatınla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Yahut da özel hayatınızla ilgili acabalarınız olabilir. Aklınızdan ilk geçeni yapın. Hiç duygularınızla hareket etmeyin. Çünkü bu Öyle mi? dünyada siz varsınız, değerlisiniz, önemlisiniz. Bir başkası için hayatınızı alt üst etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel günler diliyorum. Allah'a Sevgiler. emanet olun. Hoşça kalın. Sağ ol. Görüşmek üzere. Değerli dostlar, Bay bay. çok teşekkür ederim yayınımı izlediğiniz için. Yarın saat 18'de yine huzurlarınızda olacağım. Görüşmek üzere. Sevgiler.